Kanal Avrupa ekranlarında Sağlık Türkiye'de devam ediyor efendim. Diş hekimi Tülay Akkol konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim siz? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Hocam direkt konuya girmek istiyorum. İmplant yapımına ameliyat olarak geçiyor. Yani implant yapımı ameliyat olarak geçiyor genelde. Ve gerçekten çok fazla kesip biçme var mı? Eminim bizi izleyen ekranları başındaki izleyicilerimiz de çok merak ediyorlardır. Yani dikme işlemi var mı? Çok fazla kesi var mı? Ve korkulacak bir işlem mi? Çünkü o demiri gördüklerinde hastaların korkusunu hissedebiliyoruz. Evet, kesinlikle doğru. Dolgudan bile insanlar şu an diş hekiminde korkuyor. Tabii bunları biz daha önce bölümlerde söylediğim gibi elimine etmek için bir sürü tekniklerimiz var. İmplant işlemi de artık eskisi gibi değil. Ben yaklaşık 15 sene bizim kliniğimizde implant yaptım ama 15 sene önceki teknikler farklıydı. Hasta yaklaşık bir hafta yüzü gözü şiş geziyordu, kanamalar oluyordu, ağrı oluyordu. Gerek implant firmalarının tekniği ve implantları geliştirmesiyle alakalı, gerek yapım işlemlerinde kullandığımız cihazlarla alakalı olarak implant işleminde artık %100 demeyeyim ama %90 kesip biçme işlemi yok diye çok net bir şekilde söyleyebiliyorum. Çünkü artık insanlar dediğiniz gibi hemen işe başlamak istiyor. Hız zamanı, hızlı olmamız gereken bir çağdayız. Estetik ameliyatlarda bile çok uzun süre işten uzak kalmak istenmiyor ki dişte aynı şekilde. Tabii. Hemen işine geri dönmek istiyor. Bu yüzden bizim mesleğimizin de dijitalleşmesiyle de alakalı olarak artık bu kesip biçme ve ameliyattan sonraki günlük sosyal yaşantıya dönme süresi çok çok kısaldı. Ağrı, acı, kanama zaten %100 yok. Bunu net söyleyeyim. Sadece belki ameliyat günü de yapılacak olan birkaç böyle çok sızıntı şeklinde kanaması olabilir. Ama sabah kalktığında şişlik, ağrı, herhangi bir şey hastada işlem sırasında görünmüyor. O yüzden artık biz implant cerrahisi, implant ameliyatı kelimesini genelde kullanmıyoruz. İmplant işlemleri. Evet, vücudun içerisine yerleştirilen bir yapay organ. Aynı işte diz kapağı veya bel yerleştirilmiş gibi ama Protez aslında. protez, evet bir protez, yapay bir protez, gerçek dişlerini tutan. Ama artık teknoloji o kadar gelişti ki kan ve cerrahi işlem olmayınca ben çok fazla implant ameliyatı veya implant cerrahisi kelimesini kullanmayı önermiyorum. Ama yılların verdiği bir alışkanlık tabii ister istemez yine aynı şekilde çıkıyor ama artık ameliyat ve cerrahi işlem sınıfından çıktı diyeyim. Harika. Peki aynı anda kaç adet implant yapılabiliyor? Aynı anda bu gelen hastanın uyumuyla alakalı. Benim isteğim veya benim protokolüm eğer hasta uyumluysa, yorulmuyorsa, herhangi bir sıkıntısı yoksa, psikolojik olarak rahatsa aynı anda eğer tüm full ağız yapacaksak mesela şöyle burada şöyle göstereyim. Evet, Burada onları görelim. 2 implant ameliyatı var. Dişlerin arasında yapılıyor. Burada da Bayağı vida gibi yani. Evet, vida böyle gibi. Döndürerek mi takılıyor? hayır. Zaten yuvaları oluyor. Biz onu demiştim daha önceki programda navigasyon şirketi, navigasyon cihazıyla beraber. Bu şekilde hiç kesi yapmadan, burası çok önemli. Hiç kesi yapmadan bunu yerleştiriyoruz. Bunlar tabii ki maket resimleri ama şunu da gösterebilirim size. Bu hastamızda da mesela hiç kesi yapmadan bu vidaları yerleştiriyoruz. Sonrasında gün sonunda mıydı ya da ertesi gün diyor sanırım. Peki vidaya yaptığımız- dişi takmak zor olmuyor mu? Yani onu ciddi bir yapıştırıcıyla tabii takıyorsun. Hayır, değil, yapıştırıcı yok. Yapıştırıcı yok. Bu da o hastanın ertesi günkü hali, dişlenmiş hali. Üst çeneye yapılmıştı implantları, daha sonra arka çeneye yapacaktık. Şöyle diyeyim, onu da anlatayım size. Vidalama sistemiyle vidanın üstüne bir vida daha geçiyor. Şu şekilde. Önce cerrahi olarak şu implant yerleştiriyorsunuz Tamam. içerisine. Sonrasında hemen akabinde bu üstündeki küçük parçayı yerleştiriyoruz. Evet. Bu parçanın içerisinde bir vida yuvası var. Yapışma yok. Ha. Yani yapışma alanları da var teknik ama yapıştırıcıyı ben fazla tercih etmiyorum. Çünkü Neden? yapıştığı zaman onu oradan çıkartmanız gerektiğinde bir kuvvet uygulamanız gerekiyor. Hastanın konforu bozuluyor. Ama vidalı sistem yaptığınızda üzerindeki vida yuvalarını açıyorsunuz. Onların anahtarları var. Anahtarlar vidaları gevşetip bu protezi olduğu gibi hasta hissetmeden tamamen çıkartabiliyorsunuz.
yılda bir kere implantların bakımları vardır. Ömür boyu garanti olması için. O bakım sırasında eğer bu yapıştırma teknik olursa bunu buradan kron sökme dediğimiz olay var. O kron sökmeyle tabii ki işte her şey hastanın konforu. Bunu zor çıkıyor. Hele full ağız. Tamam belki 2-3 kişi dişle çıkartabiliriz ama full ağızda çıkartması çok zor. Evet. Biz şu parçaların implant üzerindeki parça kaplamalar da bu parçaya vida ile yerleşiyor. O vida dişlerin şu üst kısımlarında vida yuvaları var. Peki görünmüyor değil mi Hiç yani? görünmüyor. İç kısımda. İç kısımda. Evet. O yuvalar. Ağız açtığında falan Evet. o görünmüyor mu yani? Hani biz Hani görüyoruz. siz görüyorsunuz kısımda. ama arkada kalıyor yani onlar. Arkada kalıyor. Vidanın yuvasının üzerine de kompozit dolguyla kapatıyoruz. Dişin rengi. Öyle delik kalmıyor. Kalmıyor. Okey. Ama o kompozit dolguyu işte bir son yardımıyla istediğim zaman bir sene sonra geldi veya ne zaman olursa kompozit dolguları çıkarttığımızda zaten vida görünüyor. Vidaların hepsini gevşetiyoruz anahtarıyla. Yani bunu çıkartma işlemi 5 dakika bile sürmüyor. Harika. O yüzden yapıştırma yok kesinlikle. Yani implant sayısını da hastanın uyumuna göre Evet, değerlendiriyorsunuz. ameliyat sırasında eğer hasta sıkıldım, işte yoruldum veya işte ben dayanamıyorum bazen panik atak oluyor. Öyle bir hasta değilse benim tercihim tüm implantı alt üst çene yapılacaksa hepsini aynı anda ameliyat zaten yaklaşık dediğim gibi teknoloji çok gelişti. Maksimum 2,5 saat maksimum. Yani o da hasta işte dinlenmek istiyor, su içmek istiyor. Eğer çok uyumlu bir hastaysa tüm full ağız 1 saati geçmiyor. Yani 6-12 tane yapsak minimum implantı. 12 implantın yapılması yani 1 saati geçmiyor. Peki piyasada çok fazla implant markası var ve hani ülke ismi de dolaşıyor o implant markalarıyla alakalı. Karar verirken nelere dikkat etmek gerekir? Yani hasta bu konuda ne kadar bilinçli bilmiyorum ama hastalar sizin tavsiyeleriniz ne doğrultuda bununla Ece Hanım, alakalı? öncelikle çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz. Çünkü o kadar çok bize implant için başvurun gerek yurt dışından gerek için başvuran hastalarda direkt sordukları ne markası kullanıyorsunuz? Alman mı, İsveç mi? Ya her ülkenin daha düşük bir markası, Alman olması demek veya İsveç malı olması demek muhteşem olmasını gerektirmiyor. Çünkü her ülkenin yaklaşık 6-7 belki 30 tane implant firması var. Veya işte adam Pakistanlı, Hindistanlı veya işte başka bir ülkede, 3. dünya ülkesidir başka bir ülke, İsveç'te ürettirebilir implantını. Yani o yüzden hani ben özellikle rica ediyorum dinleyicilerimizden, lütfen ülke adının iyi olması demek, implant markasının iyi olması demek değil. Yani bizim yerli implantlarımızda da çok iyi markalar var. Yani kendi ülkemizde de var. Ya zaten bu sorular çok sorulduğu için bizim implantlarımız işte yurt dışında üretiliyor. Mutlaka fabrikaları orada oluyor. İşte patentlerini alıyorlar ama yani bu o kadar implantta sorulması gereken en son soru. Siz kimle çalışıyorsunuz? Yani yurt dışıyla mı yurt içiyle mi? Bizim seçeneğimiz yaklaşık 6 tane implant seçeneğimiz var. Bunu neye göre belirliyoruz? Hastanın bir çene kemiğine göre. Yani çene kemiği sağlıklıysa, hasta çok yaşlı değilse, sistemik bir rahatsızlığı yoksa. Çünkü İsveç malı da olsa her implantın tutunabildiği çene yapısı farklıdır. Yani bir şeker hastasındaki implant bile normal sağlıklı genç bir hastanın implant tipi aynı olamaz. Yani genç sağlıklı bir hastada işte her implantın yüzeyinin değişik yüzeylerde kaplanıyor. Yani hepsi titanyum bir kere. Eğer bazı 3. dünya isim veren ülkelerin ürettiği implantlar var çelik. Yani inanılmaz uçuk, yani düşük fiyatlarda pazarlanıyor. Yani titanyum olanların hepsinin tutunma fiyat ona göre artıyor zaten. Üzerine kaplandığı yapısı. Titanyum üzerine kaplandığı yapısı. Onu yani hekimlerine bıraksa, yani ülke değil de hekimine röntgeniyle, işte rahatsızlığıyla, kan tahliliyle beraber hekimine bıraksa zaten bu iş çözülecek. Marka veya işte ülke ismi çok önemli değil. Sadece özellikle FDI onaylı olması lazım. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği onay olması lazım. Bir de lütfen implantınızın sertifikasını isteyin. Sertifikası implantlar yani çok var piyasada. Biz de duyuyoruz hastalar aracılığıyla duyuyoruz şöyle var böyle var diye. Yanlış. Anladım. Peki implantların ve üzerine yapılan protezlerin garantisi kaç sene oluyor? FDI onaylı bir implantta hasta her 6 ay bir kontrolüne geliyorsa veya bu yapımdan sonra çok
ciddi bir sağlık problemi olmaması, mesela kanser olmuştur, yoğun kemoterapi almıştır, işte çok yüksek şeker hastalığı, kemiklerinde erime, yani normal hayatın devam ediyorsa, bir de kontrole geliyorsa rutin olarak, implantlar için biz ömür boyu garanti veriyoruz. Ama üst yapı protezler için yani en kötü ihtimalle 4-5 senedir garanti süresi. O da Kullanıma da bağlı aslında. evet, şimdi onu söyleyeceğim. O da bir, kullanıma bağlı. İkincisi, hastanın mutlaka düzenli kontrole gelmesi lazım. Aynı doğal dişlerimiz gibi. Eğer siz 6 ayda bir hekiminize gitmezseniz, çürüğünüzü fark etmezsiniz. Kanal tedavisi aşamasında fark edilir. O diş kanala gider, daha erken çekime gider. İmplantlar da aynı şekilde. Rutin olarak her 6 ayda bir kontrolleri, röntgenleri çekilip bakımları yapılıp, işte daha önce gösterdiğim gibi protezleri çıkartılıyor, implantları boyu temizleniyor. Böyle bir hastada ben implantı, biz zaten klinik olarak ömür boyu garanti, ben değil benim firmam garanti veriyor. Ben her zaman hastaya şunu söylüyorum. Oldu da klinik kapandı, ben taşındım, Allah korusun vefat ettim veya başka bir şey oldu. Şu elinizdeki sertifika sizi kesinlikle firmayla iletişime geçirir ve zaten firmaya biz gönderiyoruz bakımların hepsini rutin olarak her hasta geldiğinde onların haberi var. Siz firmanın garantisi altındasınız. İşte A klinik, B klinik altında değilsiniz. O yüzden mutlaka implant yapırken ülkeden önce sertifika sorsunlar. Kesinlikle. Bir de sağlık turizmine değinmek istiyorum ben. Evet. Mesela klinikler bakanlıktan onaylı mı oluyor Evet. sağlık turizmiyle alakalı ve en çok izleyiciler, Avrupa'daki izleyiciler şunu merak ediyorlar. Sizler işte konaklamayı, işte yolu vesaire her şeyi karşılıyor musunuz? Evet, karşılıyoruz. Şöyle diyeyim, tabii ki biz sağlık turizminden onaylı belgesi olan şeylerde, kliniklerde, bu diş kliniği olabilir, işte genel cerrahi klinikler olabilir. Kesinlikle bize hasta yol yardım desteği var. Yani ben kendi cebimden karşılamıyorum. Bunların hepsinin dokümanlarını biz bakanlığa gönderdiğimizde, işte mail yoluyla gönderdiğimizde yaklaşık 6 ay içerisinde bu kişilerin, bize tedavi için başvuran kişilerin masraflarının bir kısmını, %50'sini, yani uçak bileti mesela hasta yol yardımında gidiş geliş tamamı değil, yani sadece tek yön uçak biletine kaç kere gidip gelirse, bu çok önemli. Diyelim ki tedavi süreci 6 kere oldu. Yani 6 kere de bitti, atıyorum. Evet. Genelde bir kere de bitmesi için, ama her gelişinde mutlaka sağlık turizminde, yani bakanlığımız kesinlikle bu yol yardımını yapıyor, yani destekliyor. Çok güzel bir şey. Tabii çok güzel. Yani o yüzden, veya herhangi bir sıkıntısı oldu, eğer sağlık turizmi resmi belgeli bir klinikte yaptırdıysa, bir kere devlet onun arkasında, o yapılan işlemin arkasında. Yani hani ben nereye başvuracağım, ne olacak, işte ben işte artık ben klinikle iletişime geçemiyorum. Bunlar nasıl, bu tip dertlerden bir kere arınmış oluyor. Tabii, bu da çok güvenli bir önemli. şey. Tabii çok önemli. Yani gelip bir kere yaptırıyor, sonra kayıplara karışıyor belki doktor. Aynen öyle. Ciddi aynen bir öyle. Çok hasar var. bırakıyor mesela. Ve Yani bu da biz risk. duyuyoruz, 6 ay açmış kliniğini, işte ciddi reklamları dönmüş, Avrupa'da yapılmış, sonra adam orta yerde yok. Bu hastalar orta yer, çünkü sertifikası yok, herhangi bir şey yok. Bu insanlar orta yerde dolaşıyorlar. Yani özellikle sağlık turizmi sertifikası, akreditasyon olan bir klinikte yapılması, yani firma açısından bir sıkıntı olduğunda zaten bakanlık o yapılan işlemin. Çünkü biz bakanlığa her yapılan işlemin mail yoluyla yani gönderir. İşte Ece Hanım geldi, full zirkon yapıldı. İşte TC numarası, uçakla ne zaman gelmiş, ne zaman gitmiş, hangi işlemler yapılmış. Bunların hepsini zaten bakanlığa gönderiyor. Bütün detayları veriyorsunuz. Herhangi bir sıkıntısı olduğunda direkt olarak ortaya çıkıyor zaten nasıl yapılmış, ne olmuş. Bir de işte konaklama, tabii ki bu devletin verdiği standart bir şey. İşte Denizli'ye gelmiş, işte atıyorum 7 yıldızlı bir, tabii ki bunu karşılamıyor. Yani onu da söyleyeyim. Standart geliş gidiş, işte taşıma, servis, bunların hiçbirisi firmanın cebinden çıkmıyor, ama standart olanlardan bahsediyorum. Biz hastayla, benim işte call center'ım var. Hastayla iletişime geçtiğimizde hastanın isteğine bağlı. Yani 1000 euroluk bir yer istiyorsa, işte 100 euro karşılıyorsa, ki bunu zaten belgeleriyle Evet. yani diyoruz ki o zaman 900 eurosunu siz vereceksiniz orada konaklamada. Bu açık ve net. Tabii. Yani hani abartılı bir şeye inanmasınlar. Yani çok ucuz bir implantla
5 yıldızlı bir otelde konaklamaları mümkün değil. O zaman o implantın markasında bir sıkıntı vardır. Tabii. Veya firmada bir sıkıntı vardır. Yani böyle uçuk kaçık, çok ucuz fiyatlar, işte otel transferleri, oteller orta yerde dönüyor. Bunlar çok gerçekçi değil. Ve Onu sağlıklı söyleyeyim. değil. Sağlıklı değil, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok sağ olun hocam. Renk kattınız her zaman olduğu gibi. Evet, Sağlık Türkiye'de diş hekimi Tülay Akkol bizlerle beraberdi. Programımız devam edecek.